Hepinize merhabalar. Bugün şöyle cafcaflı bir et yapacağız. Böyle Instagram'da et paylaşan hesaplar var biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi yapmış bunu. Bana da Instagram'dan takip eden arkadaşlardan acayip geldi ama yani görseli gerçekten böyle çok estetik, çok böyle insanı cezbeden bir görüntüsü var. Açıkçası ben de çok çabuk ikna oldum yani. Abi bunu yapar mısın dediler. Dedim ki bu bana yakışır. Şimdi arkadaşlar, antrikottan yapılma bir yemek. Yakışıklı farklı bir yemek sizi bekliyor. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Az önce testten kalma bir miktar kömürüm vardı. Bu yetmeyecek. Şimdi ben şöyle birazcık biriket kömür pilavı yapıyorum. Şöyle altta hafiften yanan kömürlerimin üzerine ben biriket kömürlerimi ekledim. Şimdi şöyle fanımla da birazcık destek yapacağım. Birkaç dakika içerisinde bunları tutuşturmayı planlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yine dinlenmiş bir antrikotum var. Yine yaklaşık bir 3 hafta kadar dinlenmiş bir antrikot bu. Şöyle bunu koyalım. Şöyle kenarlarında biraz sinirler var. Şunları birazcık alacağım. Yani tamamını almaya gerek yok ama en azından yağların altında kalanları almasak da görünenleri almamızda fayda var. Şu tarafta böyle görebildiğim kadar yerlerini aldım. Şöyle bir de dışını bir güzel kurulayalım. Evet arkadaşlar şöyle dışını bir miktar temizledim. Çok aşırı detaya girmedim. Şu yağlarına da ellemedim. Etimizin dışını şöyle bir güzelce tuzluyoruz baştan. Et çok büyük olduğu için bolca tuzlayın. Hiç korkmayın. Bu eti tuzlu yapamazsınız yani. Anca tuzla kaplamanız falan lazım. Üzerine biraz karabiber. Çok az sarımsak tozu. Öyle abartmayacağım. Sadece bir göstereceğim. Yani hafiften aromasını verse bize yeterli. Etin baharatlama kısmı bitti. Şimdi burada gizli silahları çıkarıyorum. Kemikler. Şimdi bu yemeği adam öyle bir yapmış ki şöyle etrafını kemiklerle kaplamış. Ben de aynı şekilde yapacağım. Arkadaşlar şöyle kasabıma kemikleri kestirdim ortasından. Bütün kemiklerin de boylarını birbirine yakın olacak şekilde ayarlattım. Şimdi bu yemekte şöyle kemikleri etin etrafına dizmiş adam. Biliyorsunuz biz iliği severiz yani. Böyle mangalda ilik çok güzel oluyor. Antrikot zaten güzel bir et. Bir de bugün çok güzel mermerli bir antrikotum var yine. Açıkçası kötü bir şey çıkmasını beklemiyorum. Ama tabii beklenmedik şeyler olabilir. Bunu ilk defa yapacağız. Yani birazcık böyle hani şova yönelik bir et diyebilirim. Ama bakalım sonucu da değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle altına etin boyutuna uygun şekilde belli aralıklarla ben iplerimi koydum. Kemikleri de üzerine koydum. Şöyle etimi de kabaca yerleştiriyorum. Şöyle her yerinden saracak şekilde koyacağım. Bir sıkalım bakalım olacak mı? Şöyle bir. Da çok kocaman bir şey oldu bu ya. Cüneyt. Mangala sığacak. Vallahi kocaman bir şey oldu yani. Şöyle iyice bir sıkı sıkı saralım. Şöyle birkaç dakika üflettirdikten sonra ateşimizi hazırladık. Şimdi şunları bu tarafa toplayacağım artık. Klasik sistem. Bu şekilde yine kabı altına koyacağım. Şuradan arkadaşlar ben yine şöyle bir hatta 2 turba alacağım bu sefer. Şöyle bir sıkı sıkı inşallah bu sefer olur. Bu şekilde bakın bu ipler görüyor musunuz? Gevşedi. Bu benim hiç istediğim gibi olmadı. Şunları da bir tekrardan sağlamlaştıracağım. Evet arkadaşlar şu an bence daha bir sağlam duruyor. Daha güzel oldu. Bu da bize tecrübe oldu. Şimdi ben sıcaklığı takip edebilmek için şu kısımdan şöyle etin içine bir parça termometre koyuyorum. Şimdi alıyorum eti, mangala geçiyorum. Şöyle etimi koydum. Bakalım inşallah. Bu şekilde de mangalı kapattım.
Bir yarım saat sonra falan bir kontrol ederiz. Bu arada da zaten termometre ile devamlı kontrolde olacağız. Şu an itibariyle 25 dakika oldu. Şöyle bir kontrol edelim bakalım ne durumdayız. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi gayet güzel yolunda gidiyor her şey. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Yani birazcık tabii kontrolü zor bir et. Çok ağır bir kere. Şu an yaklaşık olarak 4 kilo falan zannediyorum. Belki biraz daha fazla olabilir. Bunun maşalara sığmayan eti kalıyor. Bu hiçbir yerlere sığmayan et bence bu ya. Manyalara sığmayan. Evet. Maşalara sığmayan. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tarafı ateşe yakındı. Bakın şurası zaten böyle cızır cızır ediyor. Şimdi biraz da bu tarafı böyle ateşe yakın dursun istiyorum. O yüzden de bu şekilde tekrardan kapağını kapatıyorum. An itibariyle 1 saat 40 dakika oldu. Şimdi halen daha pişmedi. Mangalın sıcaklığı 146 derecede. Etin de sıcaklığı 36 derecede. Benim hedef sıcaklığım ise 58 derece. Çok yavaş gidiyor. Sebebine gelince. Şimdi arkadaşlar şöyle dışarıdan baktığınız zaman gayet güzel kızardı. Fakat şu kemikler sıcaklığın içeri geçmesini engelliyor. Bir yerde deflektör vazifesi görüyor. Şöyle buradan da bir bakalım içine. Şu an burası da gördüğünüz gibi 40 derecelerde. Şu an bakın. Kaynağısı pişmiş. Buralarda 52 derecelerde. Ben arada 1-2 kere bu şekilde çevirmeme rağmen yani normalde benim beklediğimden çok daha uzun sürdü bu et. Şunu da şöyle bir kere daha çevirelim. Biraz da bu şekilde bırakacağım. Ateşe de şöyle dursun. Biraz daha duruyoruz. Babam acıktı, mangalın başında duruyor. Arkadaşlar bugün gerçekten yorulduk. Güneşi de batırmak üzereyiz. Vallahi ışığı kaybedeceğiz inşallah. Bir sıkıntı olmaz ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Güneşi batırdık, havayı kararttık. Bu kemikler bildiğin deflektör vazifesi yaptı. Normal şartlarda en az 45 dakika önce bu et pişmiş olurdu. Yani ilk başlarda sıcaklığı 140 derecelerde tuttum. Baktım hiç yürümüyor. Ondan sonra 170'lere kadar çıkardım. Ona rağmen gerçekten çok yavaş pişti. Yani burada artık nasıl oldu bilmiyorum. İlk tecrübemiz. Şimdi bir bakalım artık. Şöyle etin görüntüsü bilmiyorum nasıl çıkıyor ama biraz yakın çekim yapsana. Şu ortasından bakalım. Bakın arkadaşlar şu an 55 derecelerde yani tam az pişmiş kıvamda etimiz. Artık alacağız çünkü acıktık. Şöyle bakın. Et gerçekten güzel görünüyor. Evet arkadaşlar hazırız, tadıma geçebiliriz. Saat biraz geç oldu. Güneşi batırdık, bayağı karardık. Şu an ışık takviyeleriyle bir şekilde videoyu bitirmeye çalışıyorum. İlk defa denedim bu eti. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Şimdi bu kadar süre pişmesi, bu ilikleri bilmiyorum. İnşallah ilikler korunmuştur. Açıkçası oradan biraz kullanıyorum. Çünkü normal şartlarda ilik bir 20 dakika 25 dakika zarfında pişmiş oluyor. Biz burada 2 saat 15 dakika pişirdik. İnşallah erimemiştir ilikler. Gerçekten üzülürüm. Şimdi lafı uzatmadan hemen şunu bir kesiyorum. Şöyle bir açalım. Hacım hoş geldin bu arada. Vallahi Mustafa bakalım ya beni dağdan getirdin. Yani sırf bu et için dağdan geldim arkadaşlar. Babam bu ete pasta diyordu. Evet. Az önce Instagram'da paylaştım. Bir arkadaşımız buna dinamit demiş. Bence dinamit daha Ben de böyle dinamit daha makşi oldu. Aynen. Ben böyle yaş pasta gibi geldi diye. ilikleri kaybetmemişiz. Şu an iliklerimiz duruyor. Birazcık kenarlardan kayıp var ama önemli değil. Instagram'dan bir arkadaş demiş ki bu eti yerken Hacı Baba'nın of değişleri gözümün önüne geldi diyor. Yani denmeyecek gibi değil yani. Oh de şuraya bak arkadaş ya. Şuraya bak ya. Şunu da alalım baba. Şuraya bak ya. Arkadaşlar bakın. Şu kısım 10 numara. Şöyle etin değdiği kısımlar birazcık rengi
şey değil yani. Çok da hoş değil açıkçası. Şöyle bismillah kesiyorum. Evet hocam. Şöyle. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir ince dilim daha alalım. Hacım soğutmayalım, biliyorum Tamam, kızacağını. tamam. Şöylece bırakalım bunu. Mustafa'cığım ben şuradan başlayayım. Dur şöyle böleyim mi biraz? Gerek yok. Heh. Ben şöyle kafama göre. Hadi bismillah. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Lokum olmuş, lokum. Vallahi lokum olmuş. De. Acayip güzel olmuş. Aroması çok 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 güzel. Çok güzel. Harbiden, gerçi kenarını tattık. Bir de burayı bir tadalım bakalım. Burası da o kadar güzel mi? Şimdi bu kısmı ortada kalan kısım arkadaşlar, bakın. Bunun dışı öyle o kadar kızarık değil. Bizim şu an tattığımız kısım şu kısım. Nasıl biliyor musun? İnanılmaz güzel. Şimdi burayı mı yiyelim yani? Aynen. Bir de bir kaşık getirir misiniz içeriden, şu ilikten tadalım biz. Bu daha böyle güzel. Hemen şuradan da bir lokma. Of of of. Suları var ya böyle ağzına akıyor yani. Beklediğimize belli diyorsunuz yani. Vallahi Cüneyt, gel ya. Böyle konuşunca Gel, canım gel. istiyor da vermiyorum falan gibi oluyor. Bak bu dışı. Dur annesine de vereyim bir. Sıcak sıcak kesin. Cücem bir de şunu tat. Bu da iç tarafı. Bir yorumunu da söylersin. Şimdi hacım, bu Cüneyt'ciğim, kadar ilikleri yaptık. Şimdi Mustafa'cığım, iliksiz yenmez değil mi? vallahi Hocam bir ben- yakın gelsene. ben iliği daha çok merak ediyorum Mustafa. Biraz tuz alayım oğlum şuraya. Hemen şuradan. Belki de ben sofraya bile oturamayacağım şu anda yani. Bak bir de bunun böyle zararı Şöyle da yok. yapalım değil mi? baba. Bak şöyle Evet, alalım, şeyin etin üzerine koyalım Evet. şöyle. Oy, 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 oy. Şöyle bakın. Şöyle ilikleri kaybetmemişiz hacım. Sana şöyle versem, Of be Mustafa. he? Bunu böyle yemek lazım Of şimdi. be oğlum be ya. Bir göster kameraya şöyle bakayım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Tamam, babam gösteremedi, ben göstereceğim şimdi. Arkadaşlar hemen kendime de bir lokma. Böyle görüntü nasıl bilmiyorum ama kötüyse kusurumuza bakmayın artık. Bu video birazcık böyle aksaklı oldu. Şöyle. Müsaadenizle bunu da tadıyorum. Bu çok iyi. Çok iyi. Of. Mükemmel. Arkadaşlar çok bekletti Çok ama. bekledik ama değdi. Ya yemin ediyorum bak 10 numara ya. 10 numara. Şu hele ilikli var ya, ağzında bir akıyor tereyağı gibi. Ya resmen bak, samimi söylüyorum, benim böyle top listeme girecek bir et oldu. Görüntüsü kötü. Arkadaşlar bunu yapacaksanız benden size bir tavsiye. Ben de ilk defa yaptım. Nesi Bunu da görüntüsü söyledim. kötü ya? Şu dış görüntüsü hacım. Ayrı. Bunu önden mühürleyin siz bu eti. Yani bunun sunumunun daha güzel olmasını istiyorsanız ben önden mühürleme yapmadım. Ama bu eti tekrar yapsam baştan dışını güzelce mühürlerim. Ondan sonra aynı şekilde pişiririm. Lezzet konusunda kefilim 10 numara olmuş. Kamera göstermiyor ama şu an et kendi kendine gözyaşı döküyor ya. Nasıl böyle bir He? Vallahi suyu içinde kaldı etin? Yani bu kadar bütün pişirince bak, yanlardan bile Cüneyt bastırıyorum. Buralardan bile su Vallahi çıkıyor. şuraya Gel bak sadece şuraya onu bak. izliyorum ya, acayip oldu orası. Gel şuraya bir gösterelim. Arkadaşlar bakın bak. Şöyle dokunun. Bakın şuraları gösterir misin Cüneyt'ciğim? Şurası gözüküyor mu? Bak. Buralara bile, yanlarından bile bakın. Bak. Buralardan bile şöyle gösterin bak, şöyle. Bakın. Yanlardan bile su çıkıyor. Bu kadar sulu bir et yani. Et şu an kendi resmen yaşıyor yani. Arkadaşlar karanlık oldu. Yukarıda da sofrada bekliyorlar. Affınıza sığınarak çok Ben- fazla... ben yiyemeyeceğim zaten. Vallahi tamam doydum. Yok canım ya. Vallahi doydum. ben Mustafa. açım, ben Bu yiyeceğim. ilik var ya.
Bu herhalde bu var ya, insanı gençleştirir bu yani. Arkadaşlar eti soğutmayalım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı hacım? Eline Biraz sağlık durgun diyorum. Çok güzel olmuş. Hakikaten çok güzel olmuş. Ama çok zor oldu yani. Dağdan çok geldiğinde zor. değdi mi? Geldi, değdi. Değdi, Allah için değdi ama inşallah mutlu olurum. Seyredenler de yani biraz çok olur bu et. İnşallah. Çok emekli bir et oldu. İnşallah. Yani birazcık uğraştırdı ama önemli değil ya. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.